Endonezya'nın Flores adasında yaşamış olan Homo floresiensis, insan evrimi hakkında bildiğimizi sandığımız, birçok şeyi sorgulamamıza neden olan sıra dışı bir türdür. Halk arasında Hobbit olarak anılmalarının sebebi ise yetişkin bireylerin boyu yaklaşık 1 ila 1,1 metre civarındadır ve beyin hacimleri modern insanlara kıyasla son derece küçüktür. Bu türün bilim dünyasına girişi 2003 yılında Flores adasındaki Liangbua adlı kireçtaşı mağarasında gerçekleşti. Araştırmacılar aslında Asya'dan Avustralya'ya uzanan erken insan göçlerini inceliyordu. Ancak karşılarına çıkan kalıntılar yalnızca yeni bir tür değildi. Aynı zamanda insan zekası nedir sorusunu bile yeniden sormamıza neden olacak kadar sarsıcıydı. Bulunan bireylerden en ünlüsü LB1 olarak adlandırıldı. Bu birey oldukça iyi korunmuş bir iskeletle ve bir kafatasıyla birlikte ele geçti. İlk değerlendirmelerde bu kadar küçük bir bedenin ve küçük bir kafatasının bir hastalık sonucu ortaya çıkmış olabileceği öne sürüldü. Mikrosefali gibi gelişimsel bozukluklar sıkça gündeme geldi. Ancak zamanla mağarada bulunan diğer bireylerin diş ve çene kemikleri incelendiğinde benzer boyutların ve oranların tekrar ettiği görüldü. Bu durum tek bir anormal birey fikrini zayıflattı. Ortaya çıkan tablo şuydu: bunlar hasta değildi. Bunlar küçük ama tutarlı bir insan popülasyonuydu. Liangbua mağarasından çıkarılan fosiller Homo floresiensis'in yaklaşık 100 bin yıl öncesinden 50 ila 60 bin yıl öncesine kadar yaşadığını göstermektedir. Daha da ilginci, mağarada bulunan taş aletlerin bazıları 190 bin yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu da türün Flores adasında çok uzun bir süre varlığını sürdürdüğünü düşündürmektedir. 2016 yılında Flores'in doğusunda yer alan Matamenge bölgesinde bulunan çene ve diş fosilleri ise bu hikayeyi çok daha geriye taşır. Yaklaşık 700 bin yıl öncesine tarihlenen bu kalıntılar Homo floresiensis'in ya çok erken bir formuna ya da doğrudan atasına işaret ediyor olabilir. Bu noktada artık soru şudur: bu küçük insanlar Flores'e ne zaman ve nasıl geldi? Homo floresiensis'in kökeni konusunda iki ana görüş vardır. Birinci ve daha yaygın kabul gören teoriye göre Homo floresiensis, Homo erectus'tan evrimleşmiştir. Bu senaryoda bir Homo erectus grubunun bir şekilde denizi aşarak Flores'e ulaştığı düşünülür. Ardından ada koşulları, sınırlı kaynaklar ve izolasyon nedeniyle ada cüceleşmesi denilen evrimsel süreç devreye girmiştir. Bu süreç, birçok ada canlısında görüldüğü gibi vücut boyutunun zamanla küçülmesine yol açar. Ancak ikinci teori daha rahatsız edicidir. Homo floresiensis'in bazı özellikleri Homo erectus'tan bile daha ilkel görünmektedir. Özellikle ayak oranları, bacak yapısı, diş ve çene morfolojisi, Australopithecus benzeri daha eski homininleri hatırlatır. Eğer bu doğruysa o zaman şu soru ortaya çıkar: tüm evrimsel akrabaları Afrika'dayken bu kadar erken bir hominin Flores'e nasıl ulaşmıştır? Homo floresiensis'in gerçekten Homo cinsi içinde yer alıp almaması gerektiği tartışmasını bile doğurmuştur. Homo floresiensis'in en çarpıcı özelliği küçük boyutudur. Yaklaşık 1 metre civarında olan bu bireyler, modern insanlara kıyasla oldukça farklı bir vücut oranına sahiptir. Kafatasları uzun ve alçaktır. Alınları geriye doğru uzanır ve modern insanlardaki belirgin çene çıkıntısı yoktur. Yüzleri geniştir. Kafatasının en geniş noktası kulak çevresindedir. Dişleri, çene boyutlarına kıyasla büyüktür. Üst, gövdede, omuzlar ve köprücük kemikleri daha öne yerleşmiş gibidir. Bu durum, omuzların hafifçe öne düşmesine ve duruşlarının modern insanlardan farklı görünmesine neden olur. Alt ekstremitelerde ise tıknaz bacaklar ve nispeten uzun ayaklar dikkat çeker. Ayakların bacaklara oranla uzun olması, yürüyüş sırasında dizlerin daha fazla bükülmesine gerektirir. Bu da daha yavaş ve daha az verimli bir yürüyüşe işaret eder. LB1'in kafatası hacmi yaklaşık 380 cm3'tür. Bu, şempanzeler ve erken Australopithecus türleriyle benzer bir değerdir. Karşılaştırmak gerekirse Homo erectus'un beyin hacmi tarihsel süreçte değişmiş olsa da genellikle çok daha büyüktür. Modern insanlarda ise bu değer ortalama 1400 ile 1500 cm3 civarındadır. Buraya kadar bakıldığında her şey mantıklı görünebilir. Ancak Homo floresiensis'i gerçekten önemli yapan şey davranışlarıdır. Liangbua mağarasında bulunan taş aletler, sivri uçlar, deliciler, dilgiler ve mikro dilgilerden oluşmaktadır. Bazı aletlerde bir sapa bağlanmış olabileceklerine dair izler vardır. Bu da basit yongaların ötesine geçen bir teknolojik düşünceye işaret eder. Aletlerin üzerindeki aşınma ve cila izleri,
Bunların yalnızca taş yontmak için değil, ahşap ve lifli malzemeleri işlemek için de kullanıldığını göstermektedir. Bu durum, mızraklar, dikenler ve muhtemelen tuzak sistemleri üretmiş olabileceklerini düşündürür. Flores'te yaşayan cüce, fil türü Stegodon'a ait kemiklerde bulunan kesik izleri, bu hayvanların Homo floresiensis tarafından avlandığını ve tüketildiğini göstermektedir. Ayrıca mağarada ateşin kontrollü kullanıldığına dair güçlü kanıtlar vardır. Yanmış taşlar ve kömürleşmiş stegodon kemikleri ateşin yemek pişirmek için kullanıldığını düşündürmektedir. Ateşin aynı zamanda ısınma ve korunma amacıyla da kullanılmış olması muhtemeldir. Ve işte burada insan evrimi açısından rahatsız edici bir gerçek ortaya çıkar. Bu kadar küçük bir beyin bu düzeyde karmaşık davranışları engellememiştir. Flores Adası, Homo floresiensis için hem cömert hem de tehlikeli bir yerdi. Yoğun bitki örtüsü, alet yapımı ve besin açısından avantaj sağlıyordu. Ancak adada komodo ejderhaları, büyük leylekler ve diğer yırtıcılar da bulunuyordu. Marabu, leyleklerine ait kemiklerin Homo floresiensis ile aynı tabakalarda bulunması, bu kuşların da avlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca adada yaşayan büyük sıçan türleri de muhtemel besin kaynaklarıydı. Flores halkı arasında anlatılan Ebu Gogo efsanesi, küçük, yaramaz ve insansı varlıklardan bahseder. Bazı araştırmacılar bu efsanenin Homo floresiensis'e dayanan çok eski bir sözlü gelenek olabileceğini öne sürmüştür. Ancak daha güncel tarihlendirmeler Homo floresiensis'in yok oluşunu yaklaşık 50 ile 60 bin yıl öncesine çektiği için bu bağlantı günümüzde daha zayıf kabul edilmektedir. Homo floresiensis'in arkeolojik kayıtlardan kaybolması, modern insanların bölgeye ulaşmasıyla yaklaşık aynı döneme denk gelir. Yok, oluşun kesin nedeni bilinmemektedir. Kaynak rekabeti, çevresel baskılar ya da doğrudan insan etkisi olasılıklar arasındadır. Homo floresiensis, insan evriminin düz bir çizgi olmadığını açıkça göstermektedir. Küçük bir beyin, düşük zeka anlamına gelmek zorunda değildir. Ve insan dediğimiz şey tek bir şablona sığmayabilir. Bu küçük bedenli akrabamız cevaplardan çok sorular bırakmıştır. Ve belki de insan evrimiyle ilgili en değerli şey tam olarak budur. Eğer bu yolculuğa devam etmek istersen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki bölümde insanlık ağacının bir başka gizemli hikayesinde görüşmek üzere.